Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan kat kat ve yumuşacık bir börek tarifi hazırladım. Oklava kullanmadan böreğimizi çok pratik bir şekilde yapıyoruz. Yapımı çok kolay ve inanılmaz lezzetli börek tarifimi kesinlikle herkes kolaylıkla yapabilir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Tarifimizin malzeme listesi ve ölçülerini açıklamalar kısmına yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Böreğin hamurunu yoğurmak için yoğurma kabına 200 mililitrelik su bardak ölçüsüyle 1 su bardağı ılık su, 1 paket 11 gram instant kuru maya, 2 tatlı kaşığı toz şekeri ekliyorum ve bir kaşıkla veya spatula yardımıyla maya çözülene kadar karıştırıyorum. Üzerine 125 mililitrelik çay bardak ölçüsüyle 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı yoğurt ekliyoruz. Sonra içerisine 2 tane yumurta, birinin sarısını üzerine sürmek için ayırdım. Tekrar güzelce karıştırıyoruz. Yumuşak bir hamur hazırlayacağımız için içerisine birkaç aşamada 5,5 su bardağı unu kontrollü ekliyoruz. Un kalitesine göre un ölçüsünün miktarı değişebilir. O yüzden unu her zaman kontrollü ekleyelim. Önce undan biraz ekliyoruz. Üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. Kaşık yardımıyla güzelce unu yedirene kadar karıştırıyoruz. Tekrar kontrollü un ekliyoruz ve unu yedirene kadar iyice karıştıralım. Hamuru karıştırmak zorlaşınca kaşığı bırakıyorum. Elime birazcık un aldıktan sonra elimle yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzun kıvamının yumuşak ve parlak olmasını istediğimiz için yaklaşık 3 veya 4 dakika yoğuruyorum. Yoğururken arada hafif un alıp güzelce yoğurmaya devam ediyorum. Ben toplamda 5,5 su bardağı un kullandım. Un kalitesine göre un ölçüsünü azaltabilir, artırabilirsiniz. Mutlaka unu birkaç aşamada kontrollü kullanmaya dikkat ediyoruz. Hamurumuzu güzelce yoğurmasını tamamladım. Yumuşak kıvamlı, elastik bir hamur oldu. Böreğimizin güzel olması için hamurun yumuşak olması önemli. Hamurun yapışmasını önlemek için elimi birazcık sıvı yağ batırıp hamurun üzerine ve yoğurma kabına sürüyorum. Hamuru tekrar yoğurma kabına yerleştiriyorum. Üzerini kapatıyorum. Tekrar bezle örtüyorum. Hamurumuzun ılık ortamda mayalanması için ortalama 45 dakika 1 saat arası yaklaşık 2 katına çıkana kadar bekletiyoruz. Arasına kullanacağımız patatesli iç harcımızı hazırlıyoruz. Patatesleri önce haşlayıp daha sonra hafif kavuruyoruz. Bunun için 3 tane büyük boy patates kullanıyorum. Patateslerin önce kabuklarını soyuyoruz. Daha sonra 4'e 5'e bölelim. Böldüğümüz patatesleri tencerenin içerisine alalım. Ve patateslerin üzerine geçecek su ekliyoruz. Suyun sıcak ya da soğuk olması fark etmez. Ocağın üzerine alıyoruz. Kaynayıp patatesler yumuşayınca ocaktan alıp suyunu süzdürelim. Ardından bir tabağın içerisine alıp bir çatalla patatesleri ezelim. Sonra bir tane orta boy kuru soğanı yemeklik ince doğrayalım. Ve patatesleri kavurma kısmına geçiyorum. Geniş bir tavanın içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ koyalım. Doğradığımız soğanları ekleyip 2 veya 3 dakika hafif kavuralım.
Daha sonra içerisine 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı kırmızı toz biber ekliyorum ve karıştırıyorum. İsterseniz sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ezilmiş patatesleri ekliyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra 1 dakika kısa kavurduktan sonra da ocaktan alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Hamuru açarken ve arasına sürmek için kullanacağımız yağ hazırlıyoruz. Bunun için uygun bir tavanın içerisinde 125 gram tereyağı yakmadan eritiyoruz. Ocaktan alıyorum. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum ve bir kenarda bekletiyoruz. 1 saat sonra hamurun üzerini açıyorum. Hamur çok güzel mayalanmış. Gördüğünüz gibi 2 katına çıkmış. Hafif üzerine sıvı yağ sürdüğümüz için hamur yumuşak olmasına rağmen yapışma olmuyor. Maya kokusunun çıkması için hamurun önce elimizde biraz havasını alıyorum. Daha sonra un serptiğim tezgahın üzerine alıyorum. Sonra yaklaşık 15 saniye elimle toparlıyorum. Ardından büyük bir beze yapıyorum. Sonra bezeyi bir bıçak yardımıyla 4 eşit parçaya bölüyorum. Daha sonra bir tane parçayı büyük bırakıp diğer 3 parçayı tekrar ortasından bölüyorum. Toplamda 7 tane hamurun bir tanesi büyük, 6 tanesi bu şekilde küçük olacak. Kestiğimiz parçaları elimizde teker teker yuvarlayıp beze yapıyoruz. Sonra bezelerin üzerine erittiğimiz tereyağından 1 veya 2 yemek kaşığı üzerine gezdiriyorum. Bu şekilde 5 dakika dinlendiriyorum. Sonra küçük bezelerden başlayıp genişletme kısmına geçiyorum. Önce bezeden bir tane alıyorum. Altına ve üzerine yağ sürüp 2 elimle servis tabağı büyüklüğüne yakın genişletiyorum. Ve yağ sürdüğümüz tepsiye yerleştiriyorum. Tekrar üzerine yağ sürüyoruz. Diğer bezeleri de aynı şekilde altına ve üzerine yağ sürüp altını ve üzerini çevirerek aynı büyüklüğe getirdim. Aralarına mutlaka yağ sürerek 6 tane bezenin hepsini bu şekilde üst üste dizelim. Küçük bezeleri tamamladık. Diğer bir tane büyük bezeyi de aynı şekilde aynı işlemi yapıyoruz. Servis tabağı büyüklüğüne getiriyorum. Tabanına yağ sürdüğüm servis tabağına alıyorum. Üzerine yağ sürüp üzerlerini streçleyip 10 dakika bekletiyoruz. On dakika dinlendikten sonra üzerini açıyoruz. Öncelikle büyük olan bezeden açmaya başlıyorum. İlk önce tezgahın üzerine yağ sürüp büyük bezeyi alıyorum. Büyük bezeyi tezgahın üzerine aldıktan sonra yağ yardımıyla elimizde yaklaşık genişleterek 45 veya 50 santim çapında açalım. Arada bir üzerine yağ sürerek açıyoruz. Hamurumuz çok güzel bir hamur. Hafif dokunuşlarla ne kadar güzel açıldığını da görüyorsunuz. Açtığımız bezenin üzerine yağ sürelim. Daha sonra tam orta kısma küçük bezeden bir tane yerleştiriyorum. Üzerine yağ sürüyorum. Sonra patatesli iç harçtan yerleştiriyorum. Patatesli iç harcımızı küçük bezenin üzerine yayalım. Sonra diğer küçük bezelerin hepsini sırasıyla önce yağ sürüp sonra patatesli iç malzeme yerleştirip üst üste dizelim. Son katına isterseniz sadece yağ sürdükten sonra patatesli harçtan az miktarda veya hiç koymayabilirsiniz.
Büyük bezelerin hepsini aynı işlemi yaparak tamamladım. Sonra bir bıçak yardımıyla alttaki büyük bezenin kenarlarından 4 eşit parçaya kesiyorum. Kestiğim parçaları bezelerin üzerine bu şekilde kapatıyorum. Gördüğünüz gibi büyük bir beze oldu. Sonra yağlı kağıt serili tepsiye üst kısım alta gelecek şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra tepside bir 5 dakika, vaktiniz varsa bir 10 dakika dinlendiriyorum. Sonra elimizde bu şekilde genişletiyoruz ve tepsi büyüklüğüne getiriyorum. İsterseniz şeklini yuvarlak olarak da yapabilirsiniz. Üzerine bir tane yumurta sarısına 1 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Karıştırıp üzerine bir fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. Ardından bir çatalla bu şekilde üzerine şekil veriyorum. Arzu ederseniz üzerine susam, çörek otu da serpebilirsiniz. Şeklini verdikten sonra pişirmek için hazır. Önceden ısınan 200 derece alt ve üst ayar fırına veriyorum. Altı ve üzeri kızarınca pişen böreğimizi fırından çıkarıyorum. İlk sıcağının geçmesi için biraz bekletiyorum. Sonra istediğimiz büyüklüklerde dilimliyoruz. Ve böreğimiz yemek için servise hazır. İsterseniz tamamen soğuduktan sonra buzdolabı poşetlerine koyup dondurucuya kaldırabilirsiniz. Yemek istediğinizde veya acil durumlarda 1 saat öncesinden çıkarın. Oda ısısında veya 5 dakika fırında çözdürüp böreğimiz aynı tazeliğinde olacaktır. Böreklerimiz gördüğünüz gibi güzelce pişti. Dilimlediğimiz böreklerden bir tane alıyorum. Bölüyorum. İç dokusunu da görüyorsunuz. Kat kat böreğimiz yumuşacık ve çok lezzetli oldu. Kesinlikle bu güzel börek tarifini denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara da şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz, beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek verebilirsiniz. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.